Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Neighbor Like Me'nin rap ve hip-hop karışımı ritimleri çizgi roman tarzındaki jeneriği coşturmadan önce sallanan klasik bir nakaratla başlıyor. Bu değişiklik, muhtemelen kar tanesi tüylerini karıştıracak revizyonist bir köken hikayesinin tonunu belirliyor. Bu konuyu bir Disney, Marvel incelemesinde tekrar gündeme getirmekten nefret ediyorum, ancak animasyon dizisi kentsel bir ortamda çeşitli ve kapsayıcı karakterlere odaklanıyor. Siyah Norman ve Harry Osborn'u görünce ağzı köpürenler muhtemelen uzak durmalı. Diğer herkes canlandırıcı eski tarz animasyonun, serileştirilmiş olay örgüsünün ve beklenenden çok daha zekice olan müthiş finalin tadını çıkaracaktır. Alternatif bir zaman çizgisi köken hikayesi. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, her biri yaklaşık 25 dakika süren 10 bölümde anlatılıyor. İlk bölümleri olan Amazing Fantasy ve The Parker Luck, çok kültürlü anlatı için alternatif bir MCU zaman çizelgesi oluşturuyor. Hudson Thames, prestijli Midtown Lisesi'ndeki ilk gününe katılmak üzere olan 15 yaşında, gözlüklü bir inek olan Peter Parker'ı seslendiriyor. May teyze Kari Wolger'ın sevgili Ben amcalarını hatırladıkça gururla gülümsüyor. Kucaklaşmalar, kozmik bir müdahilin açılış törenini basmasıyla sona erer. Tanıdık bir MCU müttefiki, cesur bir kahramanlık gösterisinin ardından Peter'ın kaderini değiştirir. Bir süre sonra Peter, ev yapımı teçhizatı ve yeni okuluyla artık bir suç savaşçısıdır. Dersten önce kötüleri yakalamak için sürekli geç kalmaktadır. Peter, yeni kankası, mor saçlı, düzen karşıtı asi Nico Minoru Grace Som tarafından geç kalması nedeniyle şakacı bir şekilde alaya alınır. Ayrıca Peter'ı, okulun en popüler çocuğu olan yakışıklı ve zeki Lonnie Lincoln Eugene Byard ile çıkmakta olan kendisinden yaşça büyük Pearl'e Katie A.N.G. aşık olduğu konusunda azarlar. Peter'ın kalbi Pearl için acımaktadır ama Lonnie'den hoşlandığı için onu suçlayamaz. Aptal bir sporcu değildir ve laboratuvar partneri olarak Peter'ın saygısını kazanır. Okulun ilk haftası, Peter'ın eve sürpriz bir ziyaretçi yıl gelmesiyle beklenmedik bir şekilde sona erer. Oscorp'un milyarder CEO'su Norman Osborn Coleman Domingo, Peter'ın eşsiz yeteneklerinin farkına varmıştır. Peter'a sınırsız potansiyelini keşfetmesi için diğer dahi gençlerle birlikte kapsayıcı bir staj teklif eder. Bu farklı mahallede her şey ortaya çıkacak. Sorun şu ki, Peter'ın akıl hocası Tony Stark değil Norman Osborn oluyor. Peter, Norman'ın gerçek niyetini bilmediği için, bu açıkça kapsayıcı kötü adam için atılan uzun vadeli bir tohumdur. Showrunner ve başyazar Jeff Tramiel Craig of the Creek Peter'ın güçlerini keşfetme sürecini atlayarak hikayeye balıklama dalıyor. Açılıştan birkaç dakika sonra onun bir inekten süper kahramana dönüştüğünü görüyoruz. Bunu şaşırtıcı buldum. Neden Peter'ın örümcek adam olmayı öğrenmesi ve ağ atıcılarını yaratmasıyla ilgili hiçbir açıklama sahnesi yok? Tramiel bu soruya daha sonra cevap veriyor. Biraz daha dayanın, dizi ilerledikçe her şey ortaya çıkacak. Norman, Nico, Harry ve Lonnie'nin Peter'ı ve seriyi şekillendiren önemli alt konuları vardır. Arkadaş canlısı komşunuz örümcek adam servet eşitsizliğini, ekonomik güvensizliği ve maddi durumu iyi olmayan gençlerin varlıklı sınıf arkadaşlarıyla rekabet etmeye çalışırken karşılaştıkları baskıları araştırıyor. Lonnie yoksulluk ve tehlikeli etkilerle mücadele ediyor. Durumunu itiraf etmekten çok utanıyor ve bu da yanlış kararlar almasına neden oluyor. Bu temalar önemli ve dürüstçe ele alınıyor, ancak kuşkusuz geleneksel örümcek adam kapsamının dışındalar ve Disney'den nefret edenlerin kurumsal bir gündem inancına oynuyorlar. Bu tartışma bölücü olacaktır. Bu konulardaki görüşünüz, yardımcı karakterlerin değerli olup olmadığını belirleyecektir. Basit anlatımlar için canlı animasyon. Peter, yetenekleri arttıkça daha ölümcül hale gelen belalı kötü adamlarla savaşıyor. Bu evrim, Stark zaman çizelgesine uygun olarak gelişmiş ekipmanlar ediniyor ve bir süveter ve kar maskesiyle binalardan atlamıyor. Domingo'nun, Norman'ı gölgelerde gizlenen bir süper kötü olarak dıştan kötücül değil. Peter'ın büyüklüğünü kabul ediyor ama utanmaz bir kapitalist olarak gizli amaçları var. Bu durum, Peter'ı vicdanı ve karşılığında hiçbir şey talep etmeyen güvenilir bir dost olarak gören Nico ile ters düşer. Nico'nun değer sistemi ve MJ ya da Gwen Stacy olmadığı gerçeği de öfkeye yol açacak güncellemeler listesine ekleniyor. Marvel stüdyoları animasyonu çizgi roman görünümünü hayata geçirmek için harika bir iş çıkarıyor. Montajları daha ilginç hale getirmek için paneller ve bölünmüş ekran kurgusu kullanılır. Süpervizör yönetmen. Yıllardır DreamWorks Animation'ın Full HD, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon vazgeçilmezlerinden olan Mel Zweir, seriye eski usul yöntemleri doğru miktarda CGI ile muhteşem bir şekilde harmanlayan harika bir 2D, elle çizilmiş canlılık kazandırıyor.
Örümcek Adam'ın sokaklarda ve araçların üzerinde süzülmesi kesinlikle nabzınızı hızlandıracak. Speedy'ye meydan okumak için daha büyük kötü adamlar ortaya çıktıkça aksiyon eksik olmuyor ve Örümcek Adam onların gizemli veli nimetini bulmak için bir tür dedektif haline geliyor. Dizi hedef kitlesini tam 12'den vuruyor. Arkadaş canlısı komşunuz Örümcek Adam'ın hedef kitlesi aralar ve gençler. Bu da pop müzik, sosyal medya uygulamaları, pembe dizi romantizmi ve karakterleri yönlendiren genel ergenlik belirsizliği anlamına geliyor. Peter ve arkadaşları yetişkin değiller. Sorumluluk sahibidirler ama yaşlarından büyük davranmazlar. Tremel ve Zweiler eğlenceli Paskalya yumurtalarına ve diğer önemli MCU karakterlerine de yer veriyor. Daha karmaşık ve dramatik bölümleri tercih ederdim ama bu, yeni nesil fandom için tamamen modern bir Örümcek Adam. Bu yüzden hoşnutsuz olan herkesin sakinleşmesi ve dizinin tadını çıkarması gerekiyor. Şimdiden 2 sezon daha sipariş edildi, dolayısıyla dizinin ve Örümcek Adam'ın olumlu yönde gelişmek için zamanı var. Your Friendly Neighborhood Spider-Man bir Marvel Studios Animation yapımıdır. İlk 2 bölüm 29 Ocak'ta sadece Disney Plus'ta gösterime girecek. Emre Kutlu arkadaş canlısı komşunuz Örümcek Adam'a 10 üzerinden 7 veriyor.